Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için kıyır kıyır nefis bir kremalı poğaça tarifi hazırladım. Hazırlayıp fırına koymak sadece 10 dakikanız alacak. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak bir paket kremayı alıyorum. Tabi diğer bir taraftan da fırınımı 180 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Daha sonra yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Tarifim için bir adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamura ekliyorum. Sarısını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Sonrasında 1 çay kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz ve 1 paket kabartma tozunu ekleyerek güzelce karıştırıyorum. En son unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Güzelce karıştırdım ve içerisindeki şekeri, tuzu erittim. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra hamur toparlanıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur toparlandıktan sonra elimle yoğurarak hemen poğaçalarıma son şeklini vereceğim. Gördüğünüz gibi poğaçamız için çok fazla malzeme kullanmıyoruz. Üstelik içerisinde maya olmadığı için bekletme aşaması da yok. Hamuru yoğurduktan sonra poğaçalarımıza son şeklini vererek fırına koyacağız. Bu arada sizlere tavsiyem lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Çünkü kullandığınız yumurtanın ebatı dahi un miktarını etkileyecektir. Oldukça yumuşak ve güzel bir hamur elde edeceğiz. Hamurum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Bu aşamada spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve hızlıca yoğuruyorum. Zaten çok fazla yoğurmanıza da gerek kalmıyor. Hamur kolaylıkla toparlanıyor. Güzelce yoğurarak hamurumu hazırladım. Sizlere şöyle ne kadar yumuşak ve esnek bir hamur olduğunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, çok güzel bir hamur elde ettik. Şimdi yoğurduğum hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum ve elimle iyice sıkıştırarak yuvarlıyorum. Vermiş olduğum ölçüden toplamda 16 tane poğaça elde ediyoruz. Hamurun tamamını yuvarlayarak ayrı bir tabağa alıyorum. Hamurların tamamını yuvarlayarak hazırladım. Şimdi bir tane hamuru elime alıyorum. Tekrar elimle sıkıştırarak gördüğünüz gibi silindir formunu veriyorum. En son üzerine biraz bastırdıktan sonra uç kısımlarını sivriltiyorum.
Ve bu şekilde hazırladığım hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsiye alıyorum. Ben poğaçalarımı sade hazırladım. Dilediğiniz iç harcını koyarak herhangi bir içli poğaça da yapabilirsiniz. Tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Hazırladığım poğaça hamurlarını fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı olacak şekilde diziyorum. Videonun başında da belirttiğim gibi tarife başlamadan önce fırınımızı 180 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyoruz. Zaten fırın ısınana kadar bir tepsi poğaçamızı hazırlıyoruz. Hamurların tamamını tepsiye dizdim. Kenara ayırdığım yumurta sarısını güzelce çırparak fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Tamamına yumurta sarısı sürdükten sonra bolca kavrulmuş susam serpiyorum. Şayet evinizde çiğ susam varsa kısık ateşte sürekli karıştırarak susamlarınızı kavurup o şekilde de kullanabilirsiniz. Poğaçalarım artık fırına girmek için hazır. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst ayarlı fırına koyarak pişiriyorum. Poğaçaların pişme süresi de oldukça kısa. 25 dakikanın sonunda pişen poğaçaları fırından çıkartıyorum ve biraz soğumaya bırakıyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Poğaçaların ilk sıcaklığı gitti. Hemen servis tabağına alıyorum ve sizler için sunuma hazırlıyorum. Dakikalar içerisinde hazırlayıp pişirdiğim kremalı poğaçam artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bu poğaçamız oldukça gevrek ve ağızda dağılıyor. İçerisinde de maya olmadığı için tazeliğini uzun süre muhafaza ediyor. Gördüğünüz gibi poğaçamızın içi de çok güzel bir şekilde pişti ve hiçbir hamurlaşma olmadı. Sizler bu lezzetli tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.